arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Merhabalar herkese, Digital Box kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iş arkadaşım Alptu ile beraber aslında mobil kampanyalarda en önemli olan metrikler neler, nelere dikkat etmeliyiz, hedefleme konusunda bize tavsiyeleri neler olacak ve bunun dışında Deep Linking konusuna biraz giriş yapacağız. Zaten hepinizin tanıdığı gibi eski videolardan ben Melisa, Etkoloni'de Marketing Executive olarak görev alıyorum. Alptu, sen de kendini tanıttıktan sonra bence başlayabiliriz. Merhabalar herkese, ben Alptu, ben de Team Lead of Industry Managers olarak çalışıyorum. Bugün Melisa ile tekrardan çekimdeyiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Süper, o zaman başlayabiliriz ilk sorumuzla. Alptu, şimdi bir mobil reklam kampanyası dediğimizde aslında bence en önemli olan kısmı bu kampanyayı başarılı kılan metrikler ve senin burada ne önerebileceğin, ne söyleyebilirsin bu konu hakkında? Aslında önemli metrikler deyince aklıma ilk gelen noktalardan bir tanesi tamamlanmış görüntülenme. Tamamlanmış görüntülenme nedir? Öncelikle ona bir bakalım. Kullanıcının videonun başından sonuna kadar izlemesi aslında. Peki neden önemli? Çünkü bu videoları oluştururken tüm süreci bu mesaj yayılıyor. Yani markanın vermek istediği mesaj tüm süreçte. Bu 30 saniyede ya da 20 saniyenin içerisinde. Fakat yani tamamlanmamış görüntülerde, yani direkt izlenme olarak aktarabileceğimiz görüntülenmelerde kullanıcılar bu mesajı tam olarak alamıyor. Yani hepimiz biliyoruz ki videoların ilk 5 ya da 10 saniyesinde bu mesaj aktarılmıyor. Ve birçok format aslında geçilebilir video formatları olarak geçiyor. Ve ilk ve 5-10 saniyesinden sonra orada bir buton oluyor. Butona tıklandığında tamamen videoyu geçebiliyorsun. Ve yani dürüst olalım, böyle formatlar çıktığında genellikle hepimiz oradaki butonlara odaklanıyoruz ve 5 saniyenin çıkmasını bekleyip geçmesini bekleyip geçtikten sonra direkt olarak basıyoruz. Reklama bakmıyoruz bile. O yüzden çok etkili mecralar olduğunu ben düşünmüyorum. İkinci olarak bakacak olursak tıklanma oranları çok önemli tabii ki. Burada tıklayıp uygulama içine ya da web sitesine yönlendirdiğimiz trafik çok önemli. Bu trafiğin tabii kaliteli olması da önemli. Burada kalite konusunda targeting konusuna geleceğiz. Fakat targetingden önce bu nasıl bir kaliteli trafik gönderebiliriz aslında ona da biraz değinecek olursak ve diğer bir madde de aslında etkileşim oranları. Şimdi videonun sonunda genellikle kullanıcıların etkileşime geçebildikleri alanlar yaratılıyor. Özellikle bu mobil reklamcılıkta çok yaygın ve bence çok etkili. Çünkü markanın vermek istediği mesajla ilgili herhangi bir kreatifi oraya yerleştirip kullanıcıları reklamın içine çekebiliyorsunuz. Ve aslında bu içine çektiğinde, buradaki etkileşimi arttırdığında ne oluyor? Kullanıcılar ürünle ve markayla çok daha fazla, markadan fazla bilgi almış oluyor ve bunun reklam hatırlanma oranları çok daha artıyor. Hatta şöyle bir metriğimiz var. Buradaki geçirilen zaman arttıkça tıklanma oranları ve reklam hatırlanmaları çok daha artıyor. Şimdi kullanıcı daha fazla bilgi aldı, ürünle çok daha fazla ilgilendi ve dahası için aslında butona tıklayıp web sitesine gitmek istiyor. Şimdi bu kullanıcı çok daha kaliteli bir kullanıcı tabii ki. Ve aslında site metriği için de çok daha iyi. Yani şunu düşünelim, bounce rate dediğimiz hemen çıkma oranları var. Web sitesine gidiyor ve gider gitmez belki 5-10 saniye içinde hiçbir etkileşim yapmadan web sitesiyle çıkıyor. Buna hemen çıkma oranı deniyor. Ve bazı sitelerde, bazı uygulamalarda bu çok yüksek olabiliyor ya da bazı kanallarda. Şimdi bu site metriği için de aslında çok kötü. Fakat biraz daha kaliteli trafik gönderdiğinde ve kullanıcı gerçekten indiği o landing page dediğimiz sayfada ne aradığını bulabiliyorsa bu oranlar çok daha düşüyor ve etkileşim sonrasında da kullanıcıların, yani kaliteli trafiklerin web sitesine gönderilmesi sağlanıyor aslında. 3 tane daha metrikten bahsedeyim. Bir tanesi görünürlük. Aslında videonun yüzde kaçı ekranda gözüküyor? Yani şöyle söyleyebilirim. Kimse bir videonun yarısının görüntülenmesine para vermek istemez. Hiçbir reklam veren bunu istemez. Ve bunu da aslında ölçümleyen farklı şirketler, third party'ler var. Görünürlük çok önemli bu konuda ve yani bu tip şirketlerle çalışıp gerçekten görünürlük oranı yüksek olan şirketleri tercih etmelerini öneriyorum. Onun dışında reklamın nerede çıktığı ve reklamın gerçek bir insan tarafından mı yoksa robot trafik tarafından mı görüntülendiği de çok önemli bir konu. Yani buna ad fraud deniyor, brand safety deniyor. Özellikle kullanıcının kendi içeriğini yarattığı
platformlarda o içeriklerin artık işte ne kadar sıklıkla ya da ne derecede kontrol edildiğine bağlı olarak reklamınız ne tür içeriklerin yanında çıkıyor, bu çok önemli. Çünkü bu sizin kendi marka algınıza çok zarar veren içeriklerin yanında da çıkabilir. Bunun yanında tekrardan yani farklı şirketlerle ölçümlenebilen robot trafik çok başka bir konu. Hatta sizinle birkaç tane rakam paylaşayım. Bu çok korkunç bir rakam. Yani 2018'de bu robot trafik ad fraud oranı yaklaşık 19 milyar dolar civarındaydı. Bu sene 34 milyar dolar civarında kapanması bekleniyor ve 2022'de 87 milyar dolar olması öngörülüyor. Yani bu inanılmaz büyük rakamlar ve bu paralar reklam verenlerin cebinden çalınan paralar. O yüzden bu metriklere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mobil reklamcılıkta diyebiliriz. Bir de benim son zamanlarda duyduğum ve önem kazanan bir metrik de var Alptu aslında, ama hani sen neler söylemek istersin bilmiyorum. Audibility dediğimiz, yani duyulabilir reklam formatı. Ya son zamanlarda bu bahsettiğin 3. ölçümleme şirketleri tarafından da aslında sanıyorum bu duyulabilirlik metriği de ölçümleniyor ve buna bağlı olarak bazı raporlamalar veya sonuçlar reklam verenler tarafına sağlanabiliyor. Ve ya sanıyorum %100 duyulabilir bir reklamla sesli olmayan bir reklamı karşılaştırdığımızda da etkileri de tamamıyla farklı olabiliyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin bu konu hakkında? Ya aslında birçok markanın da kendi oluşturduğu hedeflerden bir tanesi de audibility. Yani duyulabilirliğin yüksek olduğu mecralarla çalışmak istiyorlar ve bu çok normal. Çünkü özellikle bazı markalar belli seslerle çok etkileşimli. Mesela bir kutu içecek markasını düşünelim. O kutu içeceğin açılma sesi bir markayla çok özdeşleştirilmiş bir şekilde. Ve bunun yanında da aslında bu third party dediğimiz şirketlerin raporları var. Yani duyulabilir reklamların, sesle birlikte yayına alan reklamların marka hatırlanmaları çok daha yüksek. Yani bu yüzden aslında audibility'de, duyulabilirlikte çok önemli bir metrik. Mobil reklamcılıkta çok hak veriyorum bu konuda sana. O zaman ikinci sorumuzla devam edelim istersen. Tabii ki mobil kampanyaların günümüzde olmazsa olmazı konulardan birisi de hedefleme. Yani burada senin aslında reklam verenlere ve hani marka tarafına doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşabilmek, o doğru hedef kitleyi belirleyebilmek noktasında verebileceğin tavsiyeler neler olurdu? Ya hedefleme en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü doğru kitleye gitmiyorsan ya o reklamın etkisinden bahsedemezsin bile doğru kitleyi bulmadıysan. Burada kullanılan yani böyle birkaç tane standart metod da var ve böyle aslında gelişmiş güzel metodlar da var. Onlardan bahsedeyim hepsinden. Demografi zaten çok kullanılan bir şey. Yani işte yaşı, cinsiyeti gibi konular zaten kullanıyor. Hani bunlardan bahsetmiyorum bile. Ya önemli olabilecek noktalardan bir tanesi kullanıcının geçmişteki reklamlarla olan etkileşimleri. Ne tür reklamlarla etkileşime girmiş? Mesela kozmetik reklamlarıyla girdiyse o kullanıcıyı biraz daha kozmetiğe yatkın ya da böyle şeylere meraklı bir kullanıcının şeyini alabiliriz, kitlesini alabiliriz. Ya da kullanıcı işte son 6 ay içinde ya da son 3 ay içinde arabalarla ilgili reklamlara etkileşime geçtiyse onu o cluster'a alabiliriz. Ve burada önemli olan şey aslında bu datanın dinamik olması. Çünkü mesela ben bir araba satın alacağım. 3-4 ay bunu araştırıyorum. İlgili reklamlarla etkileşime geçiyorum ama satın aldıktan sonra bu etkileşimim bitiyor artık. İlgim bitiyor çünkü zaten istediğim şeyi almışım. Bu noktada da buradaki segmentlerin dinamik olup belli periyotlarla güncellenmesi ve doğru kitleye ulaşılması çok önemli. Diğer bir nokta aslında uygulamalarda, yani telefondaki akıllı cihazlardaki uygulamaların ne tarz uygulamalar olduğu. Yani daha çok mesela yine araba örneği üzerinden gideyim. Arabalarla ilgili uygulamaları varsa telefonunda, markalarla ilgili ya da işte fiyat karşılaştırmaları ile ilgili uygulamalar varsa burada biz diyebiliriz ki kullanıcı aslında arabalarla ilgili. Ya aslında bu üç metodu böyle kombine bir şekilde zaten algoritmalar kullanıyor. Bunların yanında neler var? Böyle markanın işte KPI'ına ya da reklamın KPI'ine göre biraz daha konumlandırabileceğimiz şeyler var. Mesela biz biliyoruz ki özellikle mobil oyunda kullanıcılar işte akşam saatlerinde, prime time dediğimiz saatlerde televizyon karşısında biraz daha böyle oyun oynamaya yatkınlar. Mesela özellikle etkileşimi arttırabileceğimiz day parting, işte günün zamanlarına göre targeting yaptığımızda belli zamanlarda daha iyi etkileşim alıyorsak kullanıcıyı o zamanlara, yani reklamı o zamanlara yönlendirebiliriz.
o zamanlardaki trafiği arttırabiliriz. Ya da bir örnek vereyim, bir aracın wireless charging özelliği vardır. Telefonunuzu uzaktan şarj edebiliyordur artık. Yeni dönem araçlara çıkmaya başladı. Bunun için biraz daha marka bilinirliğini hatırlatmak, mesajı biraz daha etkili bir şekilde vermek için düşük bataryalı cihazlar hedeflenebilir. Ve hani mesajı verilebilir ya, hani bataryan düşük ama işte merak etme, yeni modelimizde kablosuz şarj özelliği var gibi. Hani çok daha etkisini arttıracaktır bu şekilde uygulamalar. Onun yanında ya bir marka aslında çalıştığımız farklı third partilerde şöyle datalar alabiliyoruz. Yani sizin markanızın uygulamasını kullanan kullanıcılar başka hangi uygulamaları kullanıyor, hangi oyunları oynuyor telefonunda, bunların dataları mevcut. Ve direkt o oyunlar özelinde hedeflemeler de yapabiliyoruz. Aslında farklı bir sürü metodolojiyi kullanıp bir yapay zeka algoritmasında hepsini birleştirip hedeflememizi yapıyoruz diyebilirim. Yani açıkçası şu batarya hedeflemesi örneğine inanılmaz şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü hani şu anda bizi izleyenler de muhakkak hani bu konuda bir merakı olacaktır. Yani hani bataryaya kadar bir hedefleme yapılabiliyor mu diye, ama yine gerçekten çok iyi açıkladın. Yani bu hedeflemenin sanıyorum yani iyi belirlenen metodlar uygulandığında çok doğru bir hedef kitleye doğru zamanda kampanya mesajını ulaştırıp etkili bir şekilde sonuçları görebiliriz diye düşünüyorum. Bir de metriklerden bahsederken aslında sen şeyi söyledin. Kullanıcının marka mesajıyla ve markayla daha fazla zaman geçirmesini sağlayan, bu özellikle reklam videolarından sonra ortaya çıkan kreatif çözümlerden bahsettin aslında ve bu hem marka tarafı ve reklamla kullanıcının etkileşimini arttırıyor, hem de kullanıcının reklamı hatırlama oranını ve aynı zamanda o kreatif çözümle birlikte o etkileşimi arttırdığını söyleyebiliyoruz. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsin? Yani o etkileşimi arttırabilmek için ya da kullanıcının geçirdiği zamanı daha fazla arttırabilmek için neler yapabilir reklam verenler? Ya aslında şunu söyleyebilirim, özellikle korona dönemi sonrasında insanların, hani bunu daha önce de konuştuk ama tüketimleri çok arttı. Yani veri tüketimleri, mobil tüketimleri, mobil oyun tüketimleri, bunlar çok artan metrikler ve bunların artması aslında insanların dijital ortamda çok daha fazla reklamla karşılaşmalarına sebep oldu. Bu da aslında insanlarda belirli böyle körlükler yarattı. Hani tamam, görüyorlar ama zaten sürekli gördükleri için eskisi kadar net bir şekilde algılamıyorlar ya da verilen mesajı almıyorlar. Yani bu noktada bizim bu önerdiğimiz etkileşimli çözümler çok önemli. Çünkü eğer kullanıcının dikkatini o ekrana toplayabiliyorsanız, onun etkileşimini alabiliyorsanız, o zaman yani tam olarak anlıyorsunuz ki evet, yani reklamımız başarılı olmuş. Ve burada da işte bu etkileşim oranları çok önemli. Peki neler önerebiliriz burada? Yani markalar için nasıl çözümler önerebiliriz? Aslında bu hani markadan markaya değişen bir konu ya da reklam kampanyasından reklam kampanyasına, ama şöyle birkaç örnek verecek olursam, özellikle son dönemde insanlar biraz daha böyle kişiselleştirilmiş modellere daha yatkınlık göstermeye başladı. Yani çünkü hani targeting de dedik ama bunun da ne kadar hani kişi bazlı, o kişinin ihtiyacını ona kadar inebilirseniz, o zaman o kitlenin dikkatini işte ekranda toplayabiliyorsunuz. Bunun için güzel önerebileceğim noktalardan bir tanesi hani quizle yapılan bir çalışmalar. Nasıl? Bir kozmetik firmasını düşünelim. Kullanıcının cilt tipini hedeflemeden bilemezsiniz. Yani işte kuru ciltleri hedefliyorum gibi bir hedeflememiz yok. Fakat bunu kullanıcıya sorarak öğrenebilirsiniz ya da bunun datasını bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu şekilde quiz çözümleriyle yani nasıl bir cilt yapısına sahipsin, ne kadar da bir cildini temizliyorsun gibi bir kozmetik markası için bunları sorup sonrasında o kişiye uygun ürününüzü direkt olarak gösterebilirsiniz. Tabii bu herhangi bir endüstri için uygulanabilir. Ya da farklı bir endüstriden örnek vereyim. Yine otomotivden vereyim. Mesela bazı markalar şerit takip sistemini ön plana çıkarmak istiyor. Bu mesajı vermek istiyor. Bunun için göz kapama algoritmasını kullanarak ekrandaki kişinin gözünü kapatıp kapatmadığını algılıyoruz ve gözünü kapattığında araç reklamda şeritten çıkıyor ve tekrar gözünü açtığında şöyle bir mesajla karşılaşıyor. İşte merak etme, gözün kapalı olsa bile bu şerit takip sistemi devreye girdi işte ve yoluna devam ettiğin gibi. Ve bu şekilde teknolojik, inovatif çalışmalarla devam ediyoruz.
Bunun dışında bir de augmented reality, artırılmış gerçeklikten bahsedelim. Yine kozmetikten bir örnek vereyim. Hani orada iyi çalıştığımız bir özellik çünkü. Ya bir marka aslında ruj olsun, allık olsun, renk skalasını bir reklam ortamında kişiye kişiselleştirilmiş olarak gösterebiliyor artık. Yani kişiden bir fotoğraf istiyor ve hani direkt fotoğraf esnasında çeker çekmez dudağını algılıyor, gözünü algılıyor, yanağını algılıyor ve orada ekranda istediği rengi seçerek gerçekten ona yakışıp yakışmadığını görebiliyor. Ya da bu bir mobilya firması için de olabilir. Kameradan evine gezdirip istediği mobilyayı oraya sürükleyerek reklam sonrasındaki bu alanda oraya mobilyanın yakışıp yakışmadığını görebilir. O yüzden etkileşim kısmında biraz daha böyle inovatif çözümlere yönelmeleri çok daha verimli olacaktır markalara ve marka hatırlanmaları için. Şimdi bir de aslında çok merak ettiğim bir konu daha var ve gerçekten hani bu konu hakkında hem beni hem izleyenleri bilgilendirirsen çok mutlu olacağız. Bu deep linking konusu. Yani şu anda mobil reklam kampanyalarında sanıyorum gündemde ve hani daha fazla bilgi almak isteyen izleyenlerimiz ya da reklam verenler tarafına basitçe açıklamak gerekirse nedir bu deep link dediğimiz olay? Ya aslında deep link uygulamalar içerisinde hedeflenen sayfaya gönderilmesidir. Yani bir uygulamanın ana sayfasına düşmesi değil de hedeflenen sayfaya gönderilmesi. Şimdi biraz da şeyden bahsedeyim. Hani aslında birkaç türü var. En yaygın olanından bahsedeyim. Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Kısaca ondan bahsedeyim. Aslında 3 tane modeli var. Standard, deferred ve contextual olarak ama en yaygın kullanılanı deferred dediğimiz. Bu yani kullanıcı tıkladığında uygulama var mı yok mu onu kontrol ediyor. Telefonunda uygulama yoksa indirdikten sonra tekrar o iOS ya da Android Store'da tıklanıldığında tekrar hedeflenen sayfaya gidiyor. Peki şimdi biraz daha bir örnek vereyim, daha net olacak. Mesela bir reklam kampanyasındayız. Reklamın içerisinde yeni çıkmış sezon kıyafeti çıktı. Ve köşede küçük bir ikon belirdi o kıyafetle ilgili. O ikonu açtık. Burada kıyafetle ilgili bir detay paylaşıldı, başlığı paylaşıldı, fiyatı var ve bir de buton var. Şimdi tıklanıldığında direkt olarak bu butona tıklanıldığında biz bu uygulamanın ürün detay sayfasına yönlendirip kullanıcıyı direkt aynı kıyafetle karşılayabiliyoruz. Şimdi aslında Deep Link bunu sağlıyor. O uygulama yoksa tabii ki ilk başta Store'a yönlendiriyoruz. Daha sonra indirilme tamamlandıktan sonra tekrar aynı sayfaya yönlendiriyoruz. Bu son dönemde çok kullanılan ve bence ihtiyaç olan bir konu. Şimdi biraz da burada aslında şey var. Kazan kazan mantığı var. Neden? Kullanıcılar çünkü tıkladığında eğer ilgili sayfaya gitmezse, çünkü o kullanıcı o kıyafete tıklamıştı. İlgili sayfaya gitmezse bulamadığında hemen çıkma oranlarını arttırıyor sitenin. Ve aslında site hem bir kullanıcıyı kaybetmiş oluyor hem de o kullanıcı satın alım yapamıyor. Aslında burada site içinde bir kayıp var ve kullanıcı içinde o uygulama içindeki yolculuğunda bir kayıp var. Aslında bu kazan kazan mantığı diyebiliriz iki taraf içinde. Süper, sanıyorum bu da kafamızda net bir açıklama oldu. Videoyu bitirmeden önce Alptuğ, son olarak eklemek istediğin bir şeyler olur mu konuyla alakalı? Ya genel olarak toparlamak gerekirse özellikle bu çeyrekte internet satın alımları çok arttı ve burada mobilin de çok büyük bir payı var. Mobilde de satın alımlar çok fazla arttı. İnsanlar çok fazla ekrana maruz kaldığı için gün içinde markaların biraz daha böyle inovatif çözümlere gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Kullanıcının dikkatini ekrana toplayabilmesi adına az önce bahsettiğimiz örnekler gibi özelliklere yönelebilirler. Bunun dışında Z kuşağında yavaş yavaş artık satın alım gücünü elinde tutmaya başladı ve bu kuşak farklı bir kuşak. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden etkilenmiyorlar. Biraz daha böyle inovatif çözümlere inanıyorlar. Bahsettiğimiz işte artırılmış gerçeklik gibi. Bu noktada aslında onları da hedefleyebileceğimiz, onların da böyle hakim olduğu mobil oyun gibi platformlarda dikkatini çekebileceğimiz platformlarda yayın yapmak çok önemli. Ve şöyle genel olarak gelecek olursak da tamamlanmış görüntülenmeler çok büyük önem arz ediyor. Ve bunu aslında bir etkileşimle kombine edebilirsek kullanıcının dikkatini gerçekten çekmiş oluyoruz. Tabii bunları yaparken hedefleme çok önemli. Doğru kişiye ulaşmamız çok önemli ve burada kullanacağımız, yani birlikte çalıştığınız partnerleri kullandığı metodlara mutlaka hakim olup
Onları tek tek bilip kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii ki son olarak da bu reklamlar gerçekten görüntüleniyor mu? Doğru yerde mi görüntüleniyor? Gerçekten sesle mi görüntüleniyor? Ya da reklamımın tamamı ekranda çıkıyor mu gibi metrikleri de kontrol edebilmemiz için farklı third partilerle, şirketlerle çalışmamız gerekiyor. Genel olarak aslında bahsedebileceğim mobil reklamcılıkta bu kadar. Süper, gerçekten çok öğretici ve değerli bilgiler paylaştın bizimle. Konumuz olmayı kabul ettiğin için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Melisa'cığım. Seninle işbirliği yapmak her zaman çok keyifli. Süper, buradan konuklarımıza da teşekkür edelim o zaman. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer daha fazla içerik hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz Digital Box kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca tüm bu içeriklerin podcastleri de Spotify ve iTunes'ta mevcut. Onları da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.